Açıkçası bu şartlarda video çekmek benim için birazcık zorlayıcı oldu. Bir yandan ışığı ayarlamaya çalışmak, bir yandan kamerayı sabitleyebilmek. Umarım bu son denemem olur, yoksa vazgeçmek üzereyim. Şöyle, bugün size gözenekler ve siyah noktalarla alakalı yaptığım kıyaslamayı paylaşmak istiyorum. Siyah nokta meselesi aslında herkesin ortak problemi. Siyah noktaların temizliği birden fazla yöntemle sağlanabiliyor. Ben BİM marketlerde uygun fiyatıyla bilinen siyah nokta burun bandını kullanıyorum açıkçası. Özellikle burun ameliyatından sonra benim burnumda çok fazla derecede yağlanma ve siyah nokta oluşmaya başladı. Ve ben de açıkçası buna bir çözüm arayışı içerisindeydim. Yani siyah nokta burun bandının da haricinde bir çözüm arıyordum. Ve bir ürün buldum. Doğal şekilde hazırlanabilen bir ürün buldum. Birazdan bunun hazırlanışını izleyeceksiniz. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Kendine önem veren, kendine değer veren, kendine saygı duyan her bireyin kişisel temizliğine, kişisel gelişimine önem vermesi gerekiyor. Kişisel temizlikle, cilt bakımıyla, kişisel gelişimle alakalı içeriklere baktığımız zaman bunların çoğu kadın bireyler tarafından hazırlanmış içerikler. Ben istiyorum ki erkekler de kendilerine özen göstersinler, kendilerine değer versinler ve cilt bakımına önem versinler. Burnumun bir kısmına siyah nokta burun bandını yapıştırmak istiyorum. Diğer kısmına bahsettiğim doğal yöntem ile hazırlanabilen maske görevi gören sığır jelatini karışımını uygulamak istiyorum. Bu karışımı yüzünüze sürdükten sonra soyarak çıkartıyorsunuz. Ve çıkartırken çok fazla tüylerinizi çekebiliyor, acı verebiliyor. Benim burnumun üzerinde tüy olmuyor. Ancak yanaklarımda ince siyah tüyler olabiliyor. Öncesinde ben onları bir makineyle temizlemek istiyorum. Çünkü maskeyi soyarken acı çekmek istemiyorum. Dediğim gibi burun bandını da sadece bu tarafa yapıştırmayı düşünüyorum. Ve sanırım 2 haftadır da siyah noktalarla alakalı herhangi bir bakım yapmadım. İyice gözenekler dolsun istedim. Kalan kısma da sığır jelatinini uygulamak istiyorum. Bu arada sığır jelatininden birazcık bahsedecek olursak, sığır jelatini hayvanların kemik ve bağ dokularının öğütülmesiyle ortaya çıkan bir ürün. Marketlerde ve aktarlarda bulabileceğiniz uygun fiyatlı bir ürün. %98'e yakın bir protein barındıran bir ürün. Hem vücuda hem de cilde oldukça sağlıklı olduğu söylenen bir ürün. Doğal olması benim ilgimi çekti. Bugün o maskeyi uygulayacağız. Şimdi bahsettiğim gibi ben önce yanaklarımdaki siyah tüylerden kurtulmak istiyorum. Çünkü sığır jelatinini soyarken tüyleri çekebiliyor ve acı çekmek istemiyorum. Lazer yaptırdığım için yanaklarımda genelde pek tüy olmaz ama ben yine de makineyle üzerinden geçmek istedim. Kullandığım makine bu arada jilet ayarında temizleyebiliyor. O anlamda çok güzel bir makine. Yüzümde jilet kullanmıyorum. Şimdi önce siyah nokta bandını uygulayacağım. Siyah nokta bandı kuruyana kadarki süre içerisinde de sığ jelatini maskesini hazırlayacağım. Ve daha sonra tekrar buraya gelip sığ jelatinini uygulayacağım. Çünkü sığ jelatini maskesi daha çabuk donuyor. Burun bandı kuruyana kadar da maskeyi hazırlamış olacağım. Şimdi yanaklarımdaki tüyleri temizledim. Siyah nokta burun bandını uygulayabilmek için önce uygulayacağınız bölgenin ıslak olması gerekiyor. Hatta siyah noktaları en güzel temizleyebilmenin yollarından biri de sıcak duştan çıkmış olursanız daha iyi olur. Veya yüzünüze sıcak buhar uyguladıktan sonra siyah noktalara müdahale ederseniz sizin için daha etkili olacaktır. Çünkü gözenekler sıcak buharda, sıcak nemde daha açılacaktır, daha genişleyecektir. Ve içlerindeki kirlerin, yani siyah noktalardan kurtulmanız daha kolay olacaktır. Bu arada ben burun ameliyatı olduktan sonra burun bölgemde siyah nokta ve yağlanma çok daha fazla artmaya başladı. Cildim çok fazla yağlanıyor. Yani akşam temizliğini yaptığım cildim ertesi gün akşam olmadan tekrar böyle burun kenarlarım, yanaklarım veya şu kısımlar böyle yağdan parlayacak dereceye kadar gelebiliyor. Özellikle sıcak havalarda. Bu yüzden cilt bakımına bir tık daha önem göstermeye başladım. Ve yağlanmayı dengelemek adına Garnier'in bir ürününü kullanıyorum. Üzerindeki şu fırça sayesinde cildinize kolayca uygulayabiliyorsunuz. Cildinizdeki yağlanmayı dengeliyor ve düzene sokuyor. Ve cildinizi güzel temizliyor. Yani ben bununla cildimi temizledikten sonra rengin bir ton açıldığını söyleyebilirim. O yüzden öncesinde aslında ben cildimi bununla temizlemek istiyorum. Daha sonra burun bandını uygulayacağım.
Bu duyduğunuz ses fırçaların kudreti. Birazdan köpürecek, merak etmeyin. Gözünüze kaçırmamaya dikkat edin. Yakıyor. Özellikle şu bölgeler çok fazla yağlanıyor, kirleniyor. Resmen renk değiştiriyor. Sıra geldi en önemli yere. Şimdi yakın zamanda burun ameliyatı olduğum için çok fazla burnuma müdahale edemiyorum. Yakın zaman dediğimde bir 7-8 ay oldu. Ama hala kendileri çok hassas. Şimdi bu arada gayet ne denir, ergonomik bir ürün. Şu şekilde çevirdiğiniz zaman kapanıyor ve içerisindeki köpüğü daha fazla dışarıya atmıyor. Kilitleyebiliyorsunuz. Ters çevirdiğiniz zaman nihayetinde akmasını engellemiş oluyor. Bu arada ben cildimi genelde havluyla kurulamamayı tercih ederim. Daha çok havlu kağıt veya peçeteyle kurularım. Size de böyle tavsiye ederim. Şimdi cildimi güzelce yıkadım, duruladım. Ardından burnumun bir kısmına BİM'de satılan uygun fiyatıyla bilinen burun bandını uygulayacağım. Şimdi burun bandını yapıştırdım. Burun bandı kuruyana kadar maskeyi hazırlayacağım. Daha sonra maskeyi uygulayacağız. Şimdi burun bandım kurudu sayılır. Sanıyorum bir 5 dakika sonra kadar çıkarılmaya hazır durumda. Maskeyi hazırladım. Eğer bir maske fırçanız varsa onunla sürmenizi elbette tavsiye ederim. Ancak bende maske fırçası yok. Genelde pamukla sürerim ya da işaret parmağımla sürerim ben. Ee, Bugün de öyle yapacağım. Parmağımla süreceğim. Pamuk çünkü çok yapış yapış olacaktır bu maskede. Kıvamı yoğun olduğu için. Bu arada yaptıktan sonra fazla zaman kaybetmemeye bakın. Çünkü çabuk donuyor. Karıştırırken de hatta şimdiden donmaya başlamış. Karıştırırken de topak kalmamasına dikkat edin. Bu arada ışıklandırmayı birazcık değiştirdim. Daha net, daha aydınlık görüneceğini umuyorum. En azından yüzümün sol tarafının. Koku takıntınız olabilir. Merak etmeyin, herhangi bir kokusu yok. Kıvam olarak da gayet güzel. Ben biraz kalın sürüyorum. Çünkü kuruduktan sonra açıkçası birazcık inceleyecek. Şimdi yanaklarıma sürdüm. Elbette burnumun kalan kısmına da süreceğim. Bakalım burun bandı mı, jelatin maskesi mi daha etkili olacak siyah noktalar için? Dikkatli olun, yüzünüzdeki kıllara, bıyıklara, sakallara temas ettirmeyin. Ağda gibi çekecek. Benim şuraya biraz değdi ama birazdan sileceğim onu. Hatta sanıyorum biraz şuraya da sürmek istiyorum. T bölgesi diyoruz. Burada siyah noktalar oluyor. Kararma olabiliyor.
Bakalım onların üzerindeki etkisini de görmüş olacağız. Ilık sütle yapmanızı tavsiye ederim. Zaten 2 yemek kaşığı süt kullanacaksınız. Onu da ısıtın birazcık. Bakın kıvamı görüyor musunuz? Bu arada benim gözeneklerim çok açık, çok belirgin. Bunların da açıkçası doğal pek bir tedavisi yok. Deneyimlediğim birkaç ürün var ama paylaşmaya değer bir sonuç almadım açıkçası. Sığır jelatininin %98'inin protein olduğunu okumuştum. Evet, siyah noktaları temizleyecek, gözenekleri boşaltacak. Ancak gözenekler boş kaldıktan sonra haliyle tekrar zamanla dolacaktır. Burada önemli olan husus gözeneklerin tekrar sıklaşması için cilde bakım gerekiyor. Yani o bakımda aslında sığır jelatin içerisinde yeteri kadar var. Şöyle başlangıç noktalarını kalın sürmeye çalışın. Çünkü bunu çekmeye başladığınız zaman kalın yerlerden çekmeniz gerekecek. İnce bir tabaka bırakırsanız çekerken zorlanırsınız. Kurumasını bekleyeceğiz. Kuruduktan sonra burun bandını ve jelatin maskesinin ne kadar siyah nokta topladığına bakacağız. Wow. Eğer ince sürerseniz bu şekilde bütün halde çıkmayabilir. Göz altlarıma biraz fazla yakın sürmüşüm. Cidden gözlerim doldu. Şimdi burun bandını çıkartalım. Bu da çok uzun süre bekledi. Bakalım burası ne durumda. Bu arada şu anda bu gördüğünüz siyah nokta burun bandı. Yaklaşık sanıyorum 2 haftadır burnumdaki siyah noktalarla alakalı bir bakım yapmıyorum. Şimdi jelatin maskesini göstereceğim. Şu burun etrafından çıkan parça sanırım pek belirgin görünmüyor kamerada. Biraz da bunu göstermek istiyorum. Jelatin maskesi temizliğini yaptıktan sonra gözenekleri onarma etkisine sahip. Ama elbette burun bandında böyle bir durum söz konusu değil. Bu sebepten ötürü jelatin maskesi tercihimdir. Siyah nokta bandını bir de bu açıdan görelim. Benim kendi fikrim jelatin maskesinin daha etkili olduğu yönünde. Aslında hangisi daha çok siyah nokta çıkardı bunu anlamak zor. Ancak jelatin maskesinin gözenekleri temizledikten sonraki etkisi anlamında bakacak olursak
jelatin maskesi tercih edilmeli diye düşünüyorum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın ve unutmayın, abone olmak teşekkür mahiyetindedir.